Bugün sizlerin karşısında yine öğretici videoyla karşınızdayım. Bu öğretici videoları çok beğenmişsiniz. Devamı gelsin. Başka modifiyeler yaparak bizim modifiyelerimizi geliştirmemiz için yardımcı olabilir misin gibisinden çok yorum yazan arkadaşlarımız olmuş. Ve ben de bu modifiye serisini devam ettirmek istedim. Ve de sizlerin daha iyi modifiye etmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Ve de çoğu arkadaşımız demiş yani reis bu modifiyeleri yapıp da yani çok iyi paralar yaptım sağ olasın falan diyenler olmuş. Ticaret üzerine hem de arabalarınızın modifiyelerini daha iyi yapma kabiliyetinizi arttırma amacıyla çektiğim videolar bunlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Bugün de başlıktan gördüğünüz gibi gerçekçi kazalı araba nasıl yapılır? Bunları göstereceğim size. Arabanın tamponu paslanmış yapanlar var, tamamen paslı modifiye yapanlar var. Modifiye tarzı daha farklı olacak. Bu modifiye tarzında arabaların küçük detayları arabanın çizgisine göre yapacağız. Ya çizgiden kastım şu, mesela kapının orada bir çizgi gidiyor. Arabanın kendi orijinal hatlarına göre daha efektleri yapacağız. Bunu modifiyede göreceksiniz zaten ve de çok güzel olacağına eminim. Bu videoda hem tampon hem de çamurluk, boyalı çamurluğu normal astar atılmış bir şekilde normal modifiye var. Boya adam akıllı atılamamış gibi bir modifiye var. Onu videoda daha iyi göreceksiniz zaten. Bir de kapıların yani vuruk göçük olduğu halde modifiyesi var. Daha da var diyebilirim. Sizin de modifiye fikirleriniz varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın efendim. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk modifiye seçeneğimiz ise arabanın ön tamponu çıkık modifiyesi. Açıkça söyleyeyim, bu modifiye tarzı çok güzel diyebilirim. Çünkü arabayı bildiğin kazalı gösteren en iyi seçeneklerden birkaç tanesi diyebilirim bu. Bunu yaparsanız da arabanın ön olarak kazalı simgesini vermiş olabilirsiniz. Modifiye başlayacak üzere olursak arabanın ilk önce sağ çamurluğundan başlayın veya da sol çamurluğundan başlayın. O hiç fark etmez. Burada siyah vinleri kullanmanız çok önemli. Çünkü siyah vinler gölgelendirme detayları olacak. Bir de arabanın rengine göre uyum sağlayacaksınız. Siyah vinleri arabanın tam da dediğimiz gibi orijinal çizgisine göre ayarlayın ama birazcık da büyük olarak ayarlayın. Ön tampona göre de hafif çatlaklar oluşturun. Alt kısma da aynısını üstte yaptığınız gibi yapın. Ondan sonra ya bant takabilirsiniz ya da normalle bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ezik vuruk çıkık da yapabilirsiniz. Bu tamamen orijinalle custom bir modifiye diyebiliriz. Ama fazla da abartmayın. Abartırsak bu tampon çıkıklığından gider, normal modifiyeye dönüşür. O yüzden de biz bunu istemeyiz, açıkça söyleyeyim. Evet, sıradaki kazalı modifiye seçeneğimiz ise astar boyası diyebiliriz. Bu astar boyası veya da yani geçersiz boya diyebiliriz. Yani çıkmış boya da olabilir, bilmiyorum. Ve bunu yapmak için de arabanın tam da rengine uyumlu, hafif açık bir renk seçmeniz gerekiyor. Ve bunu yapıp da ondan sonra şu gölgelendirme vinlerini koyup da arabanın her yerine yerleştirmeniz gerekiyor. O çamurluk bölgesinin tamamına yaparsanız da çok güzel bir görüntü olabilir. Sen kaza yapmış da önceden boyanmış, acemice boyanmış gibi efekti verebilirsiniz. Bu GDM arabalarına çok yakışabilir, açıkça söyleyeyim. Hani GDM'de drift yapınca çarpıyorsun ya çamurlukları falan. Öyle de güzel bir görüntü verebilir aslında. Ben açıkça söyleyeyim, bu modifiye seçeneğini de çok beğendim. Evet, sıradaki modifiye seçeneğimiz ise yine tampon çıkıyla alakalı ama bu birazcık hafif olandan. Yani tam böyle abartılmış bir şekilde çıkık değil, normal hafif böyle çıkık görünecek. İlk öncelikle üst kısımlardan başlıyorsunuz yine siyah vinlerden ama siyah vinleri o kadar kalın değil, ince yapıyorsunuz. Bu sefer bunda tampona da detay verilecek. Tampona detay verileceği için siyah vinlerle o kadar fazla uğraşmanıza gerek yok. Tampona da vuruk küçük detayları yapılacak. Bu detayları da arabanın rengine göre gene hafif açık tarzı veya kapalı tarzı vinler kullanırsanız daha güzel ve gerçekçilik açısından daha iyi modifiye verebilirsiniz arabaya. Kaza efekti diyelim hatta. Bu çizikleri, vuruk çıkıkları gerçekçi yapmaya çalışın. Çünkü arabanın uyumuna göre bir de rengine göre çok güzel bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor bu modifiyelerin. Eğer uyum sağlamazsa cidden çok sırıtıyor arkadaşlar. O yüzden bilgilendirmek istedim size. Ya daha gerçekçi ve uyumlu yaparsanız arabanız hiç sırıtmaz o modifiye yeri. Daha çok gerçekçi kaza efekti de vermiş olursunuz. Ve sıradaki modifiye seçeneğimize bakacak olursak açıkça söyleyeyim, aralarında en gerçekçi bulduğum modifiye seçeneği bu diyebilirim. Çünkü bu modifiye seçeneği öyle arka tampona ön tampona yapılan bir modifiye seçeneği değil. Bu tamamen kapıya yapılan bir şey. Tamamen kapının hasar almasıyla ilgili bu modifiye zaten. Yani sanki kapı tarafına vurmuşlar ve de göçük oluşmuş gibi modifiye tarzı bu. O yüzden bu modifiyeyi de arabanıza yaparsanız açıkça söyleyeyim tam bir kazalı efektini vermiş olabilirsiniz. Başlayacak üzere olursak ilk önce siyah vinleri gene yapıyoruz. Vinler hem ince hem kalın olmasına dikkatli özen gösterin. Hepsine aynı vini yapmayın. Hepsine aynı vini yaparsanız çok sırıtır çünkü. Farklı farklı çizgi vinler kullanın burada. Bazen de çok kalın vini kullanarak arabanın sanki kapısına vurmuşlar gibi o efekti vermeniz gerekiyor üst taraflara. Arabanın kapısının ortasına da tam da böyle tam o kısımdan vurmuşlar da oraya göçmüş gibi efektini vermek için de bu yumuşatılmış viniyi kullanabilirsiniz. Bu vini cidden her şeyi çok gerçekçi gösteriyor, açıkça söyleyeyim. Ya modifiyeyi iyi bilene çok gerçekçi gösteriyor bu vini tarzı. O yüzden de bu viniyi muhakkak her modifiyelerinizde kullanın derim arkadaşlar.
Bu Vini'yi kullandığınızda da zaten arabanın bu kapı, vurma, göçük detayları çok belli olmaya başlıyor zaten yavaştan. Ondan sonra ufak çizgi detaylarıyla da zaten araba şeklini alıyor diyebilirim. Bunu her iki kapıya da geçerli olarak yapabilirsiniz. Zaten sticker kopyalama olduğu için yani diğer kapıya da rahatlıkla hemen yapabilirsiniz. Yok ben detaylı istiyorum diyecek olursanız yani o kapıya da detaylı şekilde yapabilirsiniz kopyalamadan. Öyle yapanlar da var çünkü. O yüzden de bu tamamen sizin modifiye yeteneğinize ve kararınıza bağlı. Sizlere bayağı bir kazalı modifiyeli araba seçenekleri gösterdim. Bunun tamponlusu da var, kapıya vurulmuşu da var. Her yere yapabilirsiniz arkadaşlar ama sizin araştırmanıza bağlı. Fotoğraflarda nasıl arabalar böyle kazalı gözüküyor, nasıl böyle detaylar veriliyor. Bunları mutlaka öğrenmek lazım. Yavaş yavaş da öğrenip de bu detayları yapabilirsiniz. Sizlere katkım olduysa ne mutlu bana. Ve bu tür videoların devamını istiyorsanız video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda denk. Hepiniz hoşçakalın efendim.